tarihin en büyük gezgini kimdi diye hiç düşündünüz mü? Aklınıza muhtemelen birkaç isim geliyordur. Ama bugün adı en bilinen kaşifleri bile gölgede bırakan birinden, İbni Battuta'dan ve onun akıl almaz yolculuğundan bahsedeceğiz. Şimdi ekranda bir rakam görüyorsunuz. 73 bin mil, yani bugünkü karşılığıyla tam 117 bin kilometre. İşte bu rakam İbn Battuta'nın 14. yüzyılda bugünkü imkanların hiçbiri yokken kat ettiği mesafe. Gerçekten de inanılmaz, değil mi? İşte bu epik bir hikayenin sadece başlangıcı. Peki, bu mesafeyi daha iyi anlamak için bir karşılaştırma yapalım. Mesela aklımıza ilk gelen isimlerden biri Marco Polo'dur, değil mi? Ama aradaki farklar gerçekten de çok büyük. İbn Battuta'nın gezdiği coğrafya çok daha geniş olmakla kalmıyor, asıl önemli fark güvenilirlik meselesi. Bakın, İbn Battuta anılarını sultanın görevlendirdiği bir bilgine bizzat kendisi anlatmış. Bu da onun eserini birinci elden paha biçilmez bir kaynak yapıyor. Marco Polo'nun hikayesi ise bir hapishane arkadaşı tarafından kaleme alınmış ve tarihçiler içinde kurgusal ögeler olduğunu söylüyor. İşte bu yüzden İbn Battuta için kendi çağının tartışmasız en büyük gezginidir diyebiliriz. Peki bu efsanevi yolculuğun fitilini ateşleyen neydi? Gelin hikayeye en başından, Tanca'dan başlayalım. Her şey 1325 yılında Fas'ın Tanja şehrinde başlıyor. Henüz 22 yaşında gencecik bir adam. Berberi kökenli bir aileden geliyor ve o dönemde gelecekteki tüm hayatını şekillendirecek olan İslam hukuku, yani fıkıh eğitimi alıyor. İşte bu eğitimi yolculukları boyunca ona sadece kapıları açmakla kalmayacak, aynı zamanda saygın bir kariyerin de temelini atacaktı. Aslında yola çıkarken aklında çok daha mütevazi bir plan vardı. Tek bir hedefi vardı, hac. Yani Mekke'ye gidip kutsal görevini yerine getirmek. Muhtemelen macerasının bu kadarla sınırlı kalacağını düşünüyordu. Ama bilmiyordu ki attığı bu ilk adım onu 10 yıllar sürecek bir dünya seyahatine çıkaracaktı. Şunu da vurgulamak lazım. Yola çıktığında ne zengin bir aileden geliyordu ne de ünü dört bir yana yayılmış bir alimdi. Hayır, o din ilimleri okumuş ama henüz tam olarak uzmanlaşmamış, meraklı, öğrenmeye açık bir gençti sadece. Bu mütevazı başlangıç, onun yolculuk boyunca geçireceği o inanılmaz dönüşümü daha da anlamlı kılıyor. Şimdi bu kişisel motivasyondan bir adım uzaklaşıp seyahatlerin o inanılmaz boyutuna ve küresel etkisine bir bakalım. Yaklaşık 30 yıl. Bu süre boyunca nereleri gördü? Liste gerçekten de baş döndürücü. Mısır'dan başlıyor, Arap Yarımadası, İran, Irak, Anadolu, yetmiyor Rus bozkırlarına, yani Deşti Kıpçak'a uzanıyor, oradan Konstantinopolis, bugünkü İstanbul, sonra Orta Asya, Hindistan, Maldivler, hatta Çin ve tabii ki Endülüs ile Batı Afrika. Yani kelimenin tam anlamıyla o dönemin bilinen dünyasını baştan sona dolaşmış. Ve tabii ki tüm bu gözlemlerini topladığı o meşhur eseri. Tam adı oldukça uzun olduğu için herkes ona kısaca Rıhle diyor. Yani yolculuk. Ama bu kitap sıradan bir gezi günlüğü değil. Adeta 14. yüzyıl dünyasına açılan canlı, nefes alan bir pencere. Peki bu yolculuklar Tanca'dan çıkan o genç öğrenciyi nasıl değiştirdi? Nasıl oldu da bir hacı adayından dünya görmüş bir bilgine ve hatta bir devlet görevlisine dönüştü? Gelin bu dönüşüme bakalım. Yolculuk onu adeta yeniden şekillendirdi. Sadece bir gezgin olarak kalmadı, gittiği yerlerde farklı roller üstlendi. Yargıçlık, yani kadılık yaptı. Sultanlara danışman oldu ve tüm bu tecrübelerle yaşayan bir bilgeye dönüştü. Peki, farklı toplumlara bu kadar kolayca nasıl uyum sağlayabildi? İşte Tanca'da aldığı o fıkıh eğitimi burada kilit rol oynuyor. Hukuk bilgisi ve akıcı Arapçası sayesinde gittiği her yerde büyük bir saygı görüyordu. Öyle ki Delhi Sultanlığı'nda yıllarca, yaklaşık 6 yıl boyunca başkadı olarak görev yaptı. Düşünsenize. Sonrasında Maldivler'de yine yargıçlık görevini üstlendi. Bu görevler onun sadece dünyayı merak eden bir gezgin değil, aynı zamanda bilgisine başvurulan bir hukukçu ve yönetici olduğunu da gösteriyor. Onu diğerlerinden ayıran şey neydi biliyor musunuz? Odak noktası. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. İbn Battuta için asıl merak konusu binalar ya da yollar değildi. Onun incelediği ana unsur insandı. Gittiği her yerde toplumun her kesiminden insanı, alimleri, sufileri, tüccarları, sıradan insanları gözlemledi. İşte bu insan odaklı bakışı o kadar ilerideydi ki, farklı toplumların geleneklerini, göreneklerini, inançlarını o kadar detaylı not almış ki, günümüzdeki bazı akademisyenler ona dünyanın ilk antropologlarından veya etnograflarından biri diyor.
Yani kendi zamanının çok ötesinde bir vizyona sahipti. Ve onca yılın ardından hikayeyi başladığı yere, yani Fas'a geri saralım ve bu inanılmaz anıların nasıl ölümsüz bir esere dönüştüğünü görelim. Bu zaman çizelgesi hayatının ana hatlarını gösteriyor. 1304'te Tanca'da doğuyor. 22 yaşında 1325'te yola çıkıyor. Tam 29 yıl sonra 1354'te nihayet evine Fas'a kesin olarak dönüyor. Ve 1368 yılında da hayata veda ediyor. Ama eve dönüşü hiç de beklediği gibi olmuyor. Neredeyse 30 yıl sonra Sultan Ebu İnan'ın sarayına döndüğünde anlattığı hikayeler o kadar akıl almaz geliyor ki çoğu kişi ona inanmıyor. Hatta bazıları tarafından şüpheyle ve alayla karşılanıyor. Bunları uyduruyorsun diye düşünenler bile oluyor. Neyse ki sultan bu hikayelerin değerini anlamış ve kaybolup gitmelerine izin vermemiş. Hemen bir emir vermiş ve İbni Batuta inanılmaz hafızasına güvenerek neredeyse 30 yıllık tüm anılarını bir bir anlatmış. Dönemin bilgili katibi İbni Cüzey de bu sözlü tarihi insanlık mirasının en önemli seyahatnamelerinden birine dönüştürmüş. İşte Rihle böyle doğdu. Peki, sonuç olarak İbn Battuta'nın mirası ne? Bu destansı yolculuk yüzyıllar sonra bugün bizim için neden bu kadar önemli? Şu çok net, Rihle, macera dolu bir gezi kitabından çok daha fazlası. O, 14. yüzyıl dünyasının nasıl bir yer olduğuna dair paha biçilmez değerde birinci elden bir tanıklık. İbn Battuta'nın eseri sayesinde o dönemin tarihi, ekonomisi, antropolojisi ve coğrafyası hakkında inanılmaz bilgilere sahibiz. Yani Rihle bu disiplinlerin hepsi için adeta bir hazine sandığı. Bize tam 700 yıl öncesine açılan eşsiz bir pencere sunuyor. Ve bu da bizi son soruya getiriyor. Günümüzün o süper bağlantılı, küreselleşmiş dünyasında İbn Battuta'nın tek başına çıktığı bu yolculuğun mirası bize ne anlatıyor? Belki de asıl önemli olanın sadece bir yerlere gitmek değil, görmek, anlamak ve anladıklarını başkalarıyla paylaşmak olduğunu hatırlatıyordur. Ne dersiniz?